Reacher'ın 4. bölümü geldi. Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Hızlıca senden bölüm hakkında ilk görüşlerini alayım. Yani güzel bölüm, hareketli bölüm. Konu yani bir yere saplanıp kalmadan devam etti. Hızlıydı, akıcıydı. Bir şeyler çözüldü. Bir yüzleşmeyle başladı ve önemli bir bilginin açığa çıkmasıyla, büyük ihtimalle tam emin olmasak da açığa çıkmasıyla da bitti. Dediğim gibi zamanın geçtiğini anlamayacağınız bir bölüm. Evet yani bence. ben ne zaman başladık ne zaman bittik anlamadım bölümü, çok iyiydi. Çok bağlıydı ve çok hızlıydı. Aynen. Yani hiç ara vermedi bölüm. Yani ne kadar sürmüştür? İşte bir sabah başladı ve öğleden sonrasında bitti gibi bir şey oldu yani birkaç saat içinde. Günü yaşadık. Evet, bölümde. o bölümde neredeyse gerçek zamanlıydı. Aynen. Yani beğendim, güzel bölüm. Aynı şekilde ben de öyle. Bu arada yani dikkatimi çeken birkaç şey var. Bölüm içerisinde böyle silahlı sahneler vardı. Metrodaki sahne özellikle. O dövüş sahnesinde ve silahlı sahnede yine önceki bölümleri incelediğimiz bölümü izlediyseniz orada da söylemiştim. Plastik makyaj ekibini bu sezon güzel çalıştırmışlar. Bence farklı bir ekiple çalışıyorlar. Çünkü özellikle dikkat edebiliyorsun ve gözüne de yansıyor. Yani bir sahnede eli yine bir garip bir şey oldu adamın eline. Yine bir el makyajı gördük. İşte ne bileyim silahla vuruldu birisi, o arkada puslu şeyde çıkan o kan damlacıkları falan, böyle abartı değil. Tam sahneye uygun olabilecek yani bir şekilde. Adam sanki gerçekten vurulmuş gibi oldu yani. Yani o havayı inanılmaz yansıtmışlar. Evet, yani gördüğünde bu adamın eli işte geçen bölüm Aynen. yağda kaynamıştı. Kaynasa böyle olur. Aynen. İşte bu bölüm yine eline birine başka birinin bir şey Aynen. oluyor koluna. Olsa böyle olur. İşte Vurulma adam sahnesi. gerçekten hani Aynen. bir gerçekçi olmayabilir. Ama izleyicinin gözünde Evet. gerçekçiymiş imajı veren, üzerine çalışılmış sahneler izliyoruz. Dövüş sahneleri de iyi. Sadece bir dövüş sahnesini kesmişler. Belki de o da konuya hizmet edeceği içindir ama yani anladık yani. Evet, sonucunu anladık. Sonucu yani. anladık, bir daha göstermesine gerek olmayabilir. Fake atarlar mı bilmiyorum. Hazır bunu söylemişken de spoiler uyarımızı da verelim. Eğer 4. sezonun 4. bölümünü izlemediyseniz lütfen izleyip gelin. Spoiler çok umurumda değil veya izledim diyorsanız da yolumuza devam edelim. Ve bahsettiğimiz sahne de dizinin en önemli sahnesi aslında. Hani her ne kadar bütün sahneler gerçekten çok keyifli olsa da senin de dediğin gibi önemli bir bilgiyi açığa çıkardı bizim için. Ama bence yani en baştan başlayalım ilk önce. Ne olmuştu bir önceki bölüm? Bu başkanlık potansiyeli olan senatörün Delta Force'tan arkadaşı olan, hatta Delta Force'ta komutanı olan, Komutanıymış, onu öğrendik bu bölüm, evet. özel kalem müdürü olarak 11 yıldır yanında çalışan adamın sonunu görmüştük. Aynen. Bu bölüm oradan başlıyor. Polis inceleme yapıyor. Adam dağılmış durumda. Oradan senatörün ya çok iyi bir oyuncu olduğunu görüyoruz ya da gerçekten samimi, olaylarla hiç alakası yok alakası gibi. olmadığını Aynen. görüyoruz. Çok dağılıyor. Sabah 9 olmasına rağmen bir bara gidiyorlar. Diyor ki orada anlatacağım, işte gel orada konuşalım. Bu arada dikkat ettin mi? Kimseyi almadı yanına, sadece Reacher Evet, aldı. sadece Reacher aldı yanına. Askerin derdini Aynen. anlar şeklinde herhalde. Oturdular bara. İşte adam o şokla birlikte biraz içki içti. Reacher'a da biraz anlattı. Dedi ki ben dedi işte kendimi zora sokmayacak şekilde sana anlatayım. Evet dedi, biz dedi gittik oraya ama dedi bu amaçla gitmemiştik aslında. Biz dedi bir bilim heyetinin koruması olarak gittik. Orada yerli yetkililer bize destek olacaklarını taahhüdünü verdiler. Buna karşılık da biz onları silahlı eğitim verdik. Evet. Yani yaptığımız şey buydu. Ama silahlı eğitim verdiğimiz kişiler biz döndükten sonra burada katliamatlar, bununla bizim bir ilgimiz yok dedi. Ama yani Reacher da orada karşı çıktı. Dedi ki biz dedi bütün dedi bu diktatörlerle. Evet, yani ben onu söyleyecektim. Çok iyi. Hani, Bölümün en iyi sahnesi bence bu. Çok iyi. Bence de çok iyi bir sahne. Ve herhangi bir Amerikan'dan kolay kolay duymayacağım bir cümle Evet. bu. Ne Ve diyor? şey diyor, hani biz Afganistan'da bir noktada Osama Bin Laden'le bir dostluk dedi. Ruslarla çarpışırken Aynen. biz dedi o Ruslarla savaşırlarken Saddam bizdeydi dedi, işte ne bileyim bir başkası bizdeydi dedi, bir sürü bir insan. Noriegaa'dan bahsetti. Noriegaa'dan bahsetti yani. Herkesten bahsetti. Aynen. Yani orada gerçekten Amerika'nın yakın tarihte yaptığı bütün pis işleri aslında özet geçti hepimize. Evet, çok Bunu seri. da çok böyle anlatmaz Hollywood. Aynen. Yani şey yapar. Amerika'yı hep Yokmuş en iyi, gibi davranır hep bunlara. en iyi, Aynen. hep hiç yapmamış gibi, hep iyilik istiyormuş gibi gösteriyorlar. Tamam, parayı da veriyorlar, kendi propagandalarını yapacaklar ama burada biraz da hani bakın biz yaptığımız şeyleri biliyoruz gibi, hani bir kesim buna karşı gibi anlattı. Tamam, çok da kötülemeyecektir büyük ihtimalle ama bunun geçmiş olması, kayda geçmiş olması bile bence bir şey. Değerli bir şey, bence de öyle ve yine sağlı sollu çakmaya devam ediyor. Bu arada bence hala en büyük şüpheli başkan adayının karısı ya. Evet, o kadında bir psikopatlık var ama yani görüntü itibariyle de olabilir. Gıcık olabilir Belki sadece. gerçekten dümdüz sosyopat da olabilir yani. Dümdüz gıcık bir tip Aynen. de olabilir. Ne diyor? Richard bir noktada şey dedi. Bizim peşimize gönderilen adamların haddi hesabı kesilmiyor. Yani Aynen. ne kadar parası var ki sürekli Aynen. bize birilerini gönderiyor dedi. O gazeteci olduğunu düşündüğümüz kıza, Endonezyalı. Ve olay devam etti. Otelden ayrıldıktan sonra ne yapıyorlar? Geri dönüyor Aynen. otele.
diğer üçlü grup, yani Reacher'ın geri Aynen. kalan ekibi. Polisler ve Polis- conspiracy teori gazeteci abi. Aynen. Bu ekip kimler onlar? Tamara, Jacob ve Russell. Bu üçü işte şey bulmuşlardı. Bir tesis. O tesiste Amerika yaptıkları şey şuymuş. 10 yıl öncesine ait bütün kağıt belgeler. E-Devleti internete yüklüyorlar işte. Ha, işte yani bütün olay. kağıt belgeleri, çünkü bunların artık saklanma maliyetleri falan çok pahalıya geliyormuş. Bunların hepsini taratıp dijitale aktarıp yakıyorlar. Yaptıkları iş bu. Kadın da orada çalışıyormuş. Diyorlar ki burada bir şey var, bir şey öğrenebiliriz. Yani bir olay, bir plan çıkarıp birinin kartını çalıp içeri giriyor kadın polis. Orada da işte bir tane dosyayı Şey görüyor. Kendini sanki Pentagon'dan gelen şeymiş gibi tanıtıp, yani ölen kadının yerine gelen güzel bir sahne. biriymiş Yani gibi basitçe tanıtıyor. çözüyorlar. o Basitçe işi. çözüyorlar ve- Bilgisayarda da o dosyayı buluyor. Evet, yani. diyor ki bir tane dosya var, sadece o dosyayı yüklememiş bu kadın diyor. Richard da diyor ki sonra buluştuklarında, orada da güzel bir kaçma kovalamacı var. Aynen. Sen orada şey dedin, silahlı polisler korumalıydı. Koruma biraz eksikti dedin. Ben dedim ki olabilir belki de. Ha, evet Çünkü şimdi biz çok Avrupalı düşünüyoruz, tamam mı? Bizde işte bireysel silahlanma yok, bilmem ne yok, işte bir tek poliste silah var falan. Abi Amerika'da göt kadar çiftlikte bile herkesin götünde eğer var, işte çiftliğime giremezsin diye. Evet, herkesin Abi silahlanma devletin var. Bireysel belgelerini silahlanma yüklüyorlar, yani bir tüfekli adamlar olur kapıda. evet, çatıda yani. falan birileri olurdu olur sanki yani. Bence Kapıda da olur. kimse yoktu mesela. O da Yoktu, bir enteresan. tane adam var, adam da böyle Adam da içeri girdi. elek gibi yani, o da geri girdi, içeriye girdi. Evet, kapıda kimse yoktu. Şu an kapıda kimse yoktu hani. Falan, Bu neyse. kadar elek olamaz herhangi bir şey Amerika'da. Clearance 8 olan bir yerde. Evet, dediğin doğru. Orada bir eksikliği var dizinin. Bana ise hani çok önemli bir yer değilmiş de bırakmışlar gibi geldi, ama içinde çok önemli bir bilgi çıkıyorsa demek ki Aynen. önemli bir yer. Neyse, onlar orada onu öğrendiler. Yani dosya dijitale aktarılmamış, orijinal belge yakılmış. Kadın bunu flash diske çekmiş ve çıkmış. Reacher ise tekrar bu 2 bölüm önceki CIA adamları tarafından etrafı sarılıyor. Yine bir kovalamaca dövüş sahnesi. Çok güzel sahne. Aynen. Güzel sahne. Reacher normalde yaptığı gibi yapmıyor. Herkesi temizleyip çıkmıyor ama herkesi etkisiz hale getirip çıkıyor. Güzel bu etkisiz sefer. hale getiriyor Ondan ama. sonra çıkıyor oradan. Evet. Buluştuklarında artık oturup düşünüyorlar. Yani böyle bir brainstorming yapıyorlar ve anlıyorlar. Olayı aslında çözüyorlar. Diyorlar ki birileri tehdit etti. Çocuğu çoktan kaçırmışlardı. Evet, çocuk çoktan kaçırılmıştı. Çocuğuyla tehdit edildi kadın. Dediler ki bu bilgiyi çıkartıp bize getireceksin. O da bilgiyi çıkartıp geri götürürken çocuğun bir Amerikan futbol oyuncusu olması, yapılı biri olması. Reacher çok güzel bağlıyor orada işte. Evet. Zapt edemiyorlar ve Zapt bir problem yani oluyor. beni de zapt edemem. Yani. O da 115 kilo. Yani zapt edilmesi zordu. Bir sıkıntı çıktı ve çocuk öldürüldü. Aynen. Bu olduğu için de kadın bunu fark ediyor. Konuşmalar kesildiği için diyor ve onlardan intikam almaya giderken orada ben devreye girdim. O ilk bölüm, ilk sahne bölüm. Metroya girmesi de trafikten dolayı, o yüzden metroya girdi. Çok fazla düşünmedi, acele etmeye çalıştı. Ama sonra senin dediğin yerdeyiz. Ve diyor ki benim de polis olduğumu fark edince yaptığı eylemi gerçekleştirdi. Diyorlar flash disk nerede o zaman? Son bir şeyle, çabayla diyor, onu da diyor intikam almak amacıyla zarfa koyup gazetecilere göndermiş olabilir diyor. Ama işte burada zarfın hiç ulaşmamasının Nedeni de aslında nedenini ortada. de finalde öğreniyoruz. Otele gidiyorlar. Otelde sadece nereyi biliyor? Benim bu adresimi Aynen. biliyordu. Buraya gelebilir. Otele o zarf hiç ulaşmamış. Çünkü Aynen. bulamıyorlar. Yok. Diyor ki kadına, biz işte bu takip sahnesi, az önce konuştuğumuz adamlar Aynen. gelip duruyor dediği Aha. sahne oluyor. Kadına diyor ki sen kendi oteline git. Ben bunlardan kimin adam olduklarını öğreneceğim. Seninle otelde buluşuruz Aynen. diyor. Sonra adamlardan kurtulacak. Senin dediğin o güzel makyajların olduğu Aha. sahne olacak. Burada yine tekrar Amerika'nın bir problemine değinecek. Evsizler. Aynen, altta metronun hemen Evet. yanında evsizler. Yerin üzerinde de değil, yerin altında yaşayan evsizler, metronun terk edilmiş duraklarında yaşayan yaşlı adamlar. Onu gösterecek. Yine güzel bir şey yapıyor. Hani Amerika diyor bizim gösterdiğimiz dizi filmler Aynen. gibi değil aslında demeye getiriyor. Sonra adam sadece bir telsiz alabilecek çünkü polis sıkıştıracak Reacher'ı. Telsizden duyduğu şey de diğer adamların otele gitti. Kızın oteline gidiyor. Yani Aynen. bizim Endonezyalı gazetecilerin oteline gitti. Neydi bu Endonezyalı gazetecilerin olayı? Diktatör liderin Aynen. işte yaptığı şeyleri biz bulacağız. Halk bilmeli bunları Aynen. falan diyorlardı. 4 adam 2 kadının odasını basıyor. Korumaları zaten alt etmişler. Sonra diyorlar ki silah kullanmayacaksınız demek ki diyorlar ve kendi bıçaklarını çıkartıyorlar. Bu sırada da hemen paralelde adamın kız kardeşinin oğlunun bulunuyor morgda. Evet, morgda. Orada da kesiklerin nasıl atıldığı ile ilgili bilgi veriliyor Evet. ve o esnada o iki sahne bir İki arada sahne bir araya geliyor. birleşiyor. Reacher'ın da bilmediği bilgiler ve Reacher'a ulaşmaya Reacher o sırada çalışıyorlar. koşuyor, O sırada otele otele koşuyor Reacher. Reacher Endonezyalı gazeteci Aynen. kadınları kurtarmak için otele koşuyor. Bu sırada Jacob
yeğeninin morgda teşhisini yaparken Kesiklerin karambit. görevli kadın diyor ki sen bir olay için daha gelmiştin orada da vardı diyor. Bu Evet. diyor karambit bıçağıyla o yay gibi olan bıçakla. Bölüm adı çok güzel bu arada. Evet, bölümün adı Karambits and Pieces. Aynen, Bits and Pieces değil de Karambits and Pieces. Hani güzel isim Evet. koymuşlar. Ben beğendim. Oraya da gönderme de yapıyor. Buradan anlıyoruz ki Endonezyalı kadınların bıçağıyla aynı bıçak öldürmüş beni. Ya şimdi burada bölümümüzü kapattık. Yine bir sürü cesetler. Richard'ı polis yakalıyor. Richard bölümün görüyor sonunda. bu arada. Görüyor. Üzerindeki. Yani o 4 tane adam Aynen. gelmiş. Ve çıkmışlar oradan. Çıkmışlar. Kadın Korumaları da gazetecilerin gitmiş. korumaları da Aynen. bıçaklanarak öldürülmemiş. Aynen. Onlar boğularak Olarak öldürülmüş. öldürülmüş. Yani burada Richard anlıyor ki acaba anladı mı kafasında? Richard zeki Anladı. adam, birleştirmiştir kafasında çok büyük bir ihtimalle ve zaten polise de Richard münakaşaya olayı o. girmiyor ve bırakıyor. Bu yüzden yine fake yemiş olabilir miyiz bilmiyorum. Yani sonuçta bir tek bu iki Endonezyalı yok aramızda. Başka Endonezyalılar da var. Yani Endonezyalı dövüşçülerin kullandığı bir bıçak tekniği falan var muhabbeti geçmişti. Bunlar da biliyor olabilir. Başka bir Endonezyalı grupta olabilir. Bilmiyoruz. Çok zengin birisi var hala. Birilerinin bunların peşinden Evet. öldürüyor sürekli. Yani Onu da CIA var, bilmiyoruz. devlet var işin içinde. Bir grup daha var. Third özel party yani, bir özel bir daha grup var. Bir de bu iki kadın çıktı Heh, piyasaya. Şimdi bütün bölümü birleştirdiğimizde şöyle bir hikaye ortaya çıkıyor. Meğersem bu kadınlar oğlunu kaçırmışlar ve kadını Ana'yı tehdit etmişler. Ya da mi? Ya da kadınlar hiç tehdit etmedi. Kadınlar gazeteci gibi davranırken Heh. kadınların aslında adamları da oğlunu kaçırıyormuş gibi davrandı. Olabilir. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Ve 3. partide oğlunu almış oluyor ama bence ben zaten ilk bölümden beri hep söyledim. Bu kadının da bir pislik olabilir. Bir şeyler olabilir. Bir şey olabilir. Çok rahat her yerde ve sürekli yani Richard'ın başına ve ekibin başına sürekli bir şeyler gelirken bu kadında hiçbir çizik olmuyor sürekli. O yüzden bir sıkıntı var burada. Elbet çıkacaktır açığa ama yani şu anki hikayenin bize attığı yem bu kadınlar oğlunu kaçırdı, kadını tehdit etti, problem çıktı, alamadılar dosyayı Gibi, ve yani şöyle Richard'ı kapattı. kullanarak da veriyi bulmaya çalışıyorlar gibi düşünüyoruz. Evet. Elimizdeki veri bu. Yani bölümü böyle kapattık. Aynen. Gayet güzel. Yani hızlı, bir sürü bilgi veren. Sonunda dediğimiz gibi Aynen. bir şeyleri açığa çıkarıyormuş gibi yaptı. Tahmin yapmaya sürükleyen bir bölümdü. Güzel. Evet yani Aynen. çok zorlamıyor. Evet. Yani öyle gidip de şey Yok, değil bu yok. Tenet, Interstellar Aa. falan değil. Yani bir dedektiflik hikayesini aksiyon eşliğinde izliyorsun. Lost'taki bu kara muydu? duman neydi? Ha, yani o muydu, bu muydu değil diye düşünüyorsun. O mu öldürdü, bu mu öldürdü? Yani bu mu gördüğün yaptı? şeylerden çıkarım yapabileceğim Yani, bir şey. güzel, Aynen. eğlenceli. Evet. Yani diyorsun ki haftaya da izleriz, sonuç çözülür falan. Aynen. Bu arada her geçen sezon daha çok uğraştıklarını gördüğümüz bir şey. Dediğim gibi plastik makyajlar daha iyi, aksiyon sahneleri Ya daha bütçe iyi. sanki biraz daha artmış gibi. Daha fazla dikkat ediyorlar şeylere. Yani bayağı iyiydi. Reacher'ın o kitaplarının havasını da Ellen Richardson sonuna kadar yansıtıyor bence. Yani Reacher'ın olayı buydu zaten. Evet. Yani bir dev, zeki bir dev, Mecbur kalmadıkça kavgaya dövüşe giriyor. dövüşe karışmayan ama bela onu bulduğu zaman beladan kaçmayan Kaçmıyor. ve herkesten düşünce olarak bir adım önde olan bir dedektif aslında. Bir de herkesin hakkını teslim eder. Evet, buydu. Dediğim gibi güzel bir sezon. Sezonun yarısına gelmiş olduk Ya ben sanırım. yine 8.5 falan veririm bu bölüme ya. Güzeldi Ya yani. bu bölüm 8 bence de güzel bölüm. Yani bu bölüm diğer bölümlerden biraz daha zor. Çünkü akıyor sürekli. Evet Kaç saati anlatıyor. paralel geçiyor hikayeler sürekli. O yüzden Aynen. ben söyleyebileceğim her şeyi bu süre zarfında ekledim diye düşünüyorum. Sende var mı daha fazla? Yo, her şeyi konuştuk. O halde arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin teorileriniz, yorumlarınız varsa lütfen yorumlarda beraber sohbete bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzda beğeni bırakmayı unutmazsanız seviniriz. Katıl butonundan da belki bize destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.